Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel üniversiteler hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere Türkiye'de TR-ÖSS 2026 sınavı yapıldı. Artık 16 Mayıs'tayız. Bu süreçte tercih yapanlar var, tercihinden ret alanlar var. Öncelikle şunu söyleyeyim, özel üniversitelerle ilgili çok fazla soru geliyor. Instagram'dan yine ücretsiz danışmanlıklarımız devam ediyor. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. İletişim numaranızı oradan da verebiliriz. Ya da bu videonun altına da yazabilirsiniz. Şimdi eğer Türkiye'de lise okuduysanız şu an özel üniversiteye bu söylediğim şekilde kayıt olamazsınız. Özel üniversiteye normalde yabancı lisede, yabancı ülkede lise okuyan arkadaşlar daha önceki yıllarda olduğu gibi yıllardan beri devam eden sınava alma koşulu sınavsız aslında. Sınavsız bir şekilde özel üniversitelere okuyabiliyorlar. Bazı özel üniversiteler hariç birkaç tane. Diğerlerin hepsi %95'ten fazlası neredeyse birkaç hariç sınavsız bir şekilde öğrenci alıyorlar. Tabii sınavsızdan kastı şu, işte diploma ortalaması 60 olacak bazı kriterler var tabii ki bölüme göre ama bir TRY sonucuna ihtiyacınız yok. Ha, TRY sonucunuz varsa evet o da güzel olur. Birazcık indirim almanız konusunda. Ama şu an zaten genel itibariyle sınava giren kişisi az olduğu için özellikle tam burslarda çok fazla indirim var. Geçen yıldaki fiyatlardan ya aynı ya daha düşük olarak bir fiyat veriliyor. Hani geçen yıldan bu yıla artan fiyat dolar kuruna da bakarsanız geçen yıla göre aynı fiyatın kalması bile ciddi anlamda bir indirim söz konusu olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl başvuru yapacağız? Nasıl fiyatları öğreneceğiz? Öncelikle özel üniversite düşünüyorsunuz diyelim. Ancak nasıl başvuru yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim. 3 şekilde başvuru yapabilirsiniz. Birincisi özel üniversiteye bizzat giderek. Hepsi bizzat gittiğiniz zaman da almayabiliyor. Çünkü her özel üniversiteden özel üniversiteye değişebiliyor. Bizzat giderek yapılabiliyor. Ya da üniversitenin kendi resmi sitesinden başvuru yapıp diplomanızı, TRY sonucunuzu işte 3 tercih hakkı veriyor. O tercihlerinizi sıralarsınız, yapabilirsiniz. Ya da acente üzerinden. Bunlardan ilk ikisi çok öğrenciler tarafından başta çok hani üniversiteye yapalım. Yani ben üniversiteye kayıt olayım, üniversiteyle işimi halledeyim diyerek bakıldığı için veliler tarafından da acente başta düşünülmüyor. Ama fiyat farkı olduğundan dolayı acentenin burada daha avantajı oluyor ve üniversiteye alabileceğim bir red daha sonrasında o üniversiteye kabul almanı zorlaştırıyor. Çünkü o reddin tekrardan kaldırılıp kayıt olma imkanı olmuyor. Yani sen bir ret aldın, başvuru yaptın üniversitenin sitesinden. Daha sonra hocam ben bu üniversiteye gitmek istiyordum. Şimdi siz bunun kabulünü alır mısınız dediğiniz zaman alınamıyor maalesef. Biraz zor oluyor. O da üniversiteden üniversiteye değişiyor. Burada en temizi şu olması lazım. Acente üzerinden, güvendiğiniz acente üzerinden yapıp indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Peki neden sizde indirimli ya da acentelerde indirimli de üniversite bunu kendi yapmıyor derseniz, arkadaş üniversite hangisiyle uğraşsın? Üniversite yurt dışında hangi ülkeye seminer düzenlesin? Ya burada acente üniversite liselere gidiyor, liselerden öğrenci getiriyor. Acenteler uğraşıyor. Acente uğraşırken aynı fiyatı vermek istemiyor. Hem bu işten para kazanmak hem de üniversite öğrencilere de burada bir indirim alması lazım ki üniversiteye bizzat gidip başvuru yaparken aynı fiyat olursa o zaman bir anlamı kalmaz acentenin. Burada acentenin güzel tarafı indirimli hangi acente olursa olsun güvenilir bir acente ise indirimli bir şekilde sizi kaydediyor. Yani normalde üniversitenin kendi fiyatından daha uygun kaydediyor. Bunu üniversitenin tabii onayıyla yapıyor. Üniversite bunu fiyatını kendisi acenteye veriyor. Peki bu fiyat farkı ne kadar mesela arada makas var derseniz velilere özellikle söylüyorum. Mesela bir mühendislik vardı geçmiş yıllarda $7.500 yıllık istiyordu. İyi bir üniversiteydi. Çok iyi bir mühendislik bölümüydü. Ama onun normal fiyatı 5.800'dü acentede yıllık. Yıllık ya 7.500 ödeyeceksin üniversiteye ve bizzat başvuru yaparak ya da acenteyle başvuru yaparak 5.800 ödeyeceksin. Acentedeki iletişim nasıl oluyor arkadaşlar? İki şekilde oluyor. Siz yıllık isteyebilirsiniz ya da tam burs isteyebilirsiniz. Yıllık burada yıllık istediğiniz zaman önce üniversiteden hangi bölümünü istiyorsunuz?
Tamam. Daha sonra sizden istediğimiz belgeleri üniversiteye yolluyoruz ya da birkaç üniversite istiyorsanız onlara yolluyoruz. Bir, kabul mektubu alıyoruz. Bu kabul mektubu sizin o bölüme girmeye hak kazandığınız anlamına gelir. Ama kesin kayıtlı öğrenci olmanız için bir ücret vermeniz gerekecek. O yüzden biz bu kabul mektubu aldıktan sonra bu tam bursta da böyle oluyor. Eğer yıllık ödeyecekse öğrenci hesap numarası üniversitenin hesap numarasını veriyoruz. Üniversitenin hesap numarasına açıklamasını da söyleyerek o şekilde açıklamasını yapıyor ve kesin kayıtlı öğrencisi oluyor üniversitenin. Ancak tam burslu kayıt olacaksa yine üniversite değişiyor. Tam burslu okuyacağı bölümü seçiyor, kabul mektubumuzu alıyoruz. Kabul mektubunda çünkü bazen öğrenciler yanlış beyanlarda bulunabiliyorlar. Bazen bu işlemler daha başındayken bitiyor. Daha sonrasında tam bursu alacağı bölüme kabul mektubu aldıktan sonra üniversiteye buyur ediyoruz. Üniversiteye geliyor, üniversiteyi gezdiriyoruz. Üniversitede ödeme seçeneğini üniversiteye sunduğu şekilde yapıyor. Yine üniversiteye yapıyor. Yani biz burada sadece aracıyız. Herhangi bir para aktarımı, herhangi bir para üniversiteye vereceğiniz bir parayı bize vermiyorsunuz. Acentelere de zaten vermemeniz lazım. Çünkü üniversite bu işte, üniversiteye kayıt olduğunuz için üniversiteye yönlendiriyoruz. Bizim sadece buradaki amacımız günün sonunda sizin hızlı, doğru bir şekilde kayıt alabilmenizi sağlamak. Üniversitede zaten bu yönde istiyor. Hani bize öğrenciyi bulun, getirin ve bu öğrenci bize kayıt olsun, parasını da bize ödesin. Ancak şunun altını çiziyorum. Şimdi özel üniversite var, özel üniversite var. Şimdi özel üniversiteyi tercih ederken biz velilere sorular soruyoruz. Yani burada aslında biz daha çok öğrencinin, velinin tarafındayız. Neden? Çünkü biz sadece ticaret olarak görmüyoruz bu işlemleri. Biz yaparken başvuruyor, öğrenci ne istiyor? Kampüsü olsun istiyor mu? Dersleri çok zorlasın mı istiyor? Ya da, işte, örneğin veriyorum, yaz okulu olsun mu? Mavi diploması olsun mu? Ya, bazı kriterlerimizi biz öğrencinin, bize sormasa bile biz sorarak soru cevap şeklinde gidiyoruz. Şunu da söyleyeyim, ya, üniversite olarak hiçbir zaman bir üniversiteyi kötüleme yapmıyoruz. Onu bekleyenler oluyor bazen. İşte, örneğin A üniversitesine gitme, kötü. Hayır. Bir üniversiteyi söylüyorsa öğrenci biz ona gitme demeyiz. Kendi önerdiklerimizi de içerisine katarız. Herhangi bir üniversite kötüdür demeyiz. Ancak hani kampüsü vardır yoktur mantığı çıkartabiliriz. Onu baştan söyleyeyim. Yani çünkü o niyetli arayanlar oluyor. Bazen kötü niyetli insanlar bize üniversiteyi kötülettirmeye çalışıyorlar. Hiçbir üniversiteyi kötülemeyiz. Merak etmeyin. Ne devlet ne özel. Hepsi bizim üniversitelerimiz. Sıkıntı değil. Sadece özel üniversiteler hakkında yanlış bilinen bilgiler var. Özel üniversitede okursam devlette çalışamam. Özel üniversitede okursam yurt dışında diplomamı saymazlar. Özel üniversitede okursam mesleki sıkıntı yaşarım. Diplomam devlet üniversitesinden farklı olur gibi düşünceler var. Bunları kim nasıl çıkardı bilmiyorum ama bunlar hiçbir dönemde yoktu. Bugün de yok, dün de yoktu. Daha sonraki yıllarda da olmayacak. O yüzden bunun mantığı bu değil. Bunlara dikkat ederek tercihlerinizi düzgün bir şekilde yapmak lazım. Bize dediğim gibi buradan da başvuru yapabilirsiniz. Fiyatları inceleyerek, sitemize girerek bize de bizzat yazabilirsiniz. Sizlere iletişimlerinizi bekliyoruz. Bizimle iletişime geçerseniz size bilgiler vermek isteriz. Şimdiden herkese iyi çalışmalar.